Merhabalar sevgili izleyenlerim. Bugün sizler ile fırın torbasında kendi buharıyla pişen yumuşacık ekmekler pişiriyoruz. Bir tanesini cevizli, bir tanesini de sade yaptım ekmeklerimin. Şöyle sizleri yumuşacık iç dokusunda gösterdikten sonra haydi yavaş yavaş hep birlikte tarifimize geçelim. Tarifimiz için bir yoğurma kabımıza ilk önce ön mayalanma malzemelerini koyuyoruz. 2 su bardağı ılık suyum var. 2 su bardağı ılık suyumu kabıma ilave ediyorum. 1 küçük paket instant maya, 1 tatlı kaşığı şeker koyarak tüm malzemelerimi bir karıştırıcım ile, tahta bir karıştırıcım ile şöyle bir karıştırarak 10 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra zeytinyağımı, unumu, yaklaşık tarifimde 3,5-4 su bardağı un kullanacağız. Şimdi ilk bardak unumu tarifime ilave ediyorum. Ve ikinci bardak unum. Kullandığım ölçü kalıbım tam 1 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağı ölçüsündedir. İkinci bardak unumu da tarifime ilave ettim. Şimdi 3. bardak unumu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş unları tariflerde lütfen eleyerek ilave edin. 1 tatlı kaşığı tuz ilave ediyoruz tarifimize. Şöyle bir yine tahta karıştırıcımız ile karıştırıyoruz. Hamurumuzun bir kıvamını şöyle kontrol ediyoruz. Tabii ki biraz daha una ihtiyacımız var. Şimdi biraz daha un ilave edeceğim. 4,5 su bardağı un kullanacağım tarifimde. 1 su bardağı daha ekliyorum. Şöyle 4 ve yarım su bardağı daha geldi. 4,5 su bardağı unu tarifime ilave etmiş oldum. Unumuzu da ilave ettikten sonra artık hamurumuzu elle yoğurma işlemine geçiyoruz. Unutmayın ki ekmek hamurları iyi yoğrulmalıdır. Ele yapışan yumuşak bir hamur olmalıdır. Evet, ekmek hamurumuzu ne kadar yumuşak tutabilirsek ekmeğimiz o kadar yumuşak olur. Şöyle hamurumu iyice yoğuruyorum. Ben hamurumu yoğururken siz de YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız bir sonraki lezzetli tarifte de görüşmüş oluruz. Hamurumuzu yoğurduk. Hamurumu yoğurduktan sonra tezgahımı hafif unluyorum. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Dışarıdan içeriye doğru katlayarak. Ekmek hamurlarında dışarıdan içeriye katlamak önemli. Şimdi tekrar şöyle bir şekil verip dışarıdan içeriye katlaya katlaya hamurumu bir 5 dakika kadar iyice yoğuruyorum. Gördüğünüz üzere ele yapışan bir hamur ama ekmek hamuru böyle olmalı. Şimdi bir katlama işlemi daha gerçekleştiriyorum. Ve artık hamuruma son şeklini veriyorum. Son şeklini verdiğim hamurumu bir bıçağım yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Ben ekmeklerimin yarısını cevizli yarısını sade yapacağım. Hamurumun şöyle yumuşaklığını da sizlere göstereyim. Ellerimi hafif unladım. Hamurumun ortasını açtım. Cevizli ekmeğim için hamurumun ortasına cevizlerimi koyuyorum. Ve tekrar dışarıdan içeriye doğru katlayarak cevizler ile birlikte bir kez daha hamurumu yoğuruyorum. Artık cevizli ekmek hamurum hazır. Zeytinli, kekikli bir sürü çeşitte bu ekmek hamurunu yapabilirsiniz. Ya da diğer yapacağım gibi sade de yapabiliriz. Evet, cevizli ekmeğimiz hazır. Şimdi onu fırın torbasına koyuyorum cevizli ekmeğimi. Evet, cevizli ekmeğimizi fırın torbamıza aldık. Şimdi de sade ekmeğimizi yapalım. Sade ekmeğimi de son bir kez dışarıdan içeriye katlıyorum. Artık o da son formunu yavaş yavaş aldı. Ve onu da şimdi bir
fırın torbasına koyuyorum. Fırın torbasında pişirdiğimiz için fırında pişirirken biliyorsunuz ekmekler pişerken su konulur fırının içerisine. Su koymamıza gerek kalmayacak. Kendi buharıyla pişecek. Şimdi ekmeklerimin ağzını kapattım. Üzerine temiz bir mutfak havlusu örterek ekmeklerimi bu şekilde 1 saat mayalandıracağım. Şimdi ekmeklerimizin ağzını kapatarak mayalanma için dinlenmeye alıyoruz. Ekmeğimiz dinlendi. Hamurumuz 2 katına çıktı. Şimdi poşetlerimizin ağzını açıyoruz ve ekmeklerimize artık son şeklini vereceğiz. Şöyle ekmeklerimin ağzını açtım. Bir bıçağım yardımı ile üzerlerine artı şekli çiziyorum ekmeklerimin. Evet, gördüğünüz üzere şu şekilde. Şimdi cevizli ekmeğime de aynı işlemi uyguluyorum. Her iki ekmeğimin de üzerini çizdikten sonra artık fırın torbalarımın ağzını bağlıyorum. Burada sıkıca bağlayın. İçerisine hava girmesin ve fırın torbanızı asla delmeyin. Ekmeklerimin ağzını bağladıktan sonra 220 derecelik fırının en alt rafında ilk önce 10 dakika ekmeklerimi pişireceğim. Daha sonra 200 dereceye fırınımın ısısını düşürerek 30-35 dakikada ikinci rafta ekmeklerimi pişireceğim. Şimdi ekmeklerimi fırın tepsime aldım. Fırınımın en alt rafında 220 derecede 10 dakikada pişmeye gönderiyorum. 220 derecede 10 dakika alt rafta piştikten sonra üst rafa alıyoruz ekmeklerimizi. Ekmeklerimiz pişti. Fırından çıktı. Mutfak mis gibi koktu. Çıkar çıkmaz fırından ekmeklerimizi poşetinden çıkartıyoruz. Önce sade ekmeğimi, daha sonra cevizli ekmeğimi poşetinden çıkarttım. Gerçekten mis gibi ekmeklerimiz oldu. Evet, şimdi cevizliyi de çıkartalım. Şöyle gördüğünüz üzere 2 portakal bezesinden, bir bezesi büyüklüğünde hamurdan kocaman ekmeklerimiz oldu. Şimdi ekmeğimizi şöyle dilimleyelim. Hep birlikte iç dokusuna bakalım. Of of of, gerçekten nefis oldu ekmeklerimiz. Şöyle sizlere ekmeğimin yumuşaklığını da göstermek istedim. Evet, dilim halinde de taze ekmek zor da kesilse gördüğünüz üzere ekmeklerimiz harika oldu. Yapan, deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.